Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok pratik bir tarifle geldim. Tavada İzmir köfte yemeği tarifi hazırladım. Ayrı ayrı kızartmadan, fırına sürmeden tek bir tavada hepsini çok lezzetli bir şekilde kızartma lezzetinde pişiriyoruz. Hemen tarifimizin hazırlanışına geçiyorum. 500 gram kıyma, üzerine 3 yemek kaşığı galeta unu, baharatlar, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve yeni bahar birer çay kaşığı, 1 çay kaşığı karbonat, 1 tane yumurta, 1 tane orta boy soğan rendesi ve sarımsak rendesi, 1 tutam maydanoz. Tüm malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz ve yoğuruyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika kadar yoğuruyoruz. Yoğurma işlemim bitti. Ben bu ölçülerle yaptım. Yarısını buzluğa kaldırmıştım. Şimdi size nasıl yaptığımı gösteriyorum. Önce elimi biraz ıslatıyorum. Ve köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimle şekil verip tabağa dizdim. Ve streç film sararak bu şekilde buzluğa kaldırıyorum derin dondurucuya. İstediğiniz zaman çıkarıp hemen yapacaksanız direkt de kullanabiliyorsunuz. Ya da buzdolabının soğutucu kısmında bir gece bekletip de yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz hangi yemekte kullanacaksanız. Bu şekilde sarıyorum. Çok pratik oluyor. Köfte harcını yapıp istediğimiz şekilleri verip buzluğa bu şekilde kaldırabiliriz. Gördüğünüz gibi. Ve çıkarması da çok kolay oluyor. Köfteler birbirine yapışmıyor bu şekilde düz bir tabağa yaparsak. Evet, ben İzmir köftesi için daha önceden bu şekilde hazırlayıp buzluğa kaldırdığım köfteleri kullanıyorum. Birazdan size buzluktan nasıl çıkarıyorum onu da göstereceğim. Evet, bu şekilde birkaç sefer çeviriyorum streç filmi. Evet, herhangi bir koku birbirine karışmasın, buzluktaki kokular birbirine karışmasın diye sıkıca sarıyoruz. Dediğim gibi düz bir tabakta olursa birbirine yapışmıyor ve çok rahat bir şekilde çıkarıp hemen kullanabiliyorsunuz. Evet, şimdi patatesleri pişirerek yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. 2-3 tane patatesi elma dilimi şeklinde doğradım. Ve tavaya alıyorum. Kısık ateşte kapağını kapatıp kendi buharıyla pişmesini sağlıyorum. Ara ara çeviriyoruz patateslerimizi. Patatesler yavaş yavaş pembeleşmeye başladı. Kısık ateşte çok az yağda kendi buharıyla yumuşuyor patateslerimiz. Bu şekilde kızartma lezzetinde oluyor. Tadını o şekilde verebiliyoruz. Evet, patateslerimiz yeteri kadar pişti. Üzerine 2-3 tane yeşil biber, 2 tane kapya biberi ekliyorum. Yine kısık ateşte kendi buharıyla pişmeye devam edecek. Evet, bu şekilde düzeltiyorum. Tavanın kapağını kapatıyorum.
Ara ara çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Ayrı bir tavada yemeğimizin sosunu yapıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı tavaya aldım. Üzerine isteğe bağlı sarımsak ekliyorum. İsterseniz sizler de ekleyebilirsiniz. Yemeğimize lezzet ve vitamin veriyor. Evet, sarımsakları da ben bu şekilde yazdan derin dondurucuya atmıştım. Buzluktan alıp bu şekilde kullanabiliyorum. Evet, bu arada yemeğimizi de yine karıştırıyoruz. Evet, tereyağımın üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim. 3-4 dakika kadar kavurdum. Evet, sosu bir kenara aldım. Evet, sebzelerimi pişirmeye devam ediyorum. Evet, sebzelerimin üzerine size biraz önce bahsettiğim buzluğa kaldırmış olduğum köftelerimi bu şekilde bir bıçak yardımıyla kolaylıkla çıkarıp tavaya ekliyorum. Hep birlikte kendi buharlarında pişecekler sebzeler ve köfteler. Evet, tavamın kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte. Arada yine çevireceğim. Hafif hafif köftelerim kızaracak. Ve şimdi tuzunu ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ekledim. Yarım çay kaşığı daha ekledim. Evet, sebzelerim ve köftelerim yeteri kadar piştiler. Ara ara çevirdim. Gördüğünüz gibi hafif hafif kızardılar, pembeleştiler. Üzerine kabuğunu soyup doğradığım 2 tane domates ekliyorum. Evet, domateslerle birlikte karışımım 3-4 dakika daha pişti. Üzerine önceden hazırladığımız sosumuzu ekliyoruz şimdi. Sosumuzun üzerine 1 su bardağı sıcak su ekledim. Ve yemeğimizi 10 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Daha sonra servise hazır olacak. Bu pratik lezzeti umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.